Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Elimizde 2000'lerin başına ışık tutan çok kapsamlı bir çalışma var. Kerim Yıldız ve Koray Düzgören editörlüğünde hazırlanmış Kürt İnsan Hakları Projesi yani KHRP ve İnsan Hakları Derneği, İHD gibi kuruluşların da katkı verdiği 2002 tarihli Bir Dilin İnkarı, Türkiye'de Kürtçe Dili Hakkı raporu. Evet, oldukça detaylı bir rapor bu. Bu çalışma özellikle o dönemde yani 2001-2002'de üniversite öğrencilerinin Kürtçe seçmeli ders talebiyle başlattığı bir kampanya vardı, onu ve Türkiye'nin Kürt diline yönelik hem yasal hem de sahadaki tutumunu inceliyor. Bizim amacımız da bu rapor üzerinden giderek 2000'ler başındaki bu hassas konuyu, neler yaşandığını ve işin uluslararası hukuk boyutunu sizin için biraz daha netleştirmek. Hı hı. Peki, yani milyonlarca vatandaşın ana dili olan Kürtçenin statüsü neden o dönem bu kadar hararetli bir tartışma konusuydu? Gelin biraz daha yakından bakalım. Her şey 2001 sonbaharında üniversitelerde başlıyor, değil mi? Aynen öyle. Kasım 2001 İstanbul Üniversitesi bir grup öğrenci üniversitede seçmeli Kürtçe dersi istiyoruz diye dilekçe veriyor. Aslında çok basit bir talep gibi duruyor. Evet. Ama bu hareket bir anda şaşırtıcı bir hızla diğer üniversitelere yayılıyor. Rapor diyor ki Şubat 2002'ye kadar 24 üniversiteden 11.837 dilekçe verilmeye çalışılmış. Hatta iş sadece üniversitelerle kalmıyor. İlk ve ortaokul öğrencileri, veliler falan da benzer taleplerle katılıyor. Peki öğrencilerin motivasyonu neydi tam olarak? Yani raporda buna dair bir şey var mı? Ne diyorlar? Motivasyon çok net aslında. Ana dillerini öğrenme hakkı. Raporda bir öğrencinin sözü var, çok çarpıcı bence. Üniversitede Arapça, Farsça, İngilizce öğrenebiliyorsun da Kürtçe niye öğrenemiyorsun diyor. Bu soru hani bütün meselenin özeti gibi basit bir eşitlik ve kültürel hak arayışı olarak görüyorlar. Anlıyorum. Ama bu hani sizin de dediğiniz gibi masum görünen talebeye karşı yetkililerin tepkisi pek de öyle olmamış. Raporun verdiği rakamlar çok sert bir müdahale olduğunu gösteriyor. Evet, maalesef. Yani rapor sadece birkaç ay içinde 14 Şubat 2002'ye kadar 1359 kişinin bu dilekçe kampanyası yüzünden gözaltına alındığını söylüyor. 143 kişi tutuklanmış, 46 öğrenci de okuldan atılmış. Özellikle Ocak 2002'deki Milli Güvenlik Kurulu yani MGK toplantısı bir dönüm noktası gibi. Ondan sonra devletin tutumu hissedilir derecede sertleşiyor. Peki bu sertliğin gerekçesine, yani neden bir dilekçe bu kadar büyük bir tepki çekiyor? Resmi açıklama ne yönde? Resmi söylem şu, bu kampanya yasa dışı, PKK tarafından organize ediliyor, amaç devleti bölmek. Hem MGK bildirisinde bu var, hem de Adalet ve İçişleri Bakanlıkları genelgeler yayınlıyor bu yönde. Kampanyaya katılan herkes potansiyel terörist veya bölücü olarak görülüyor. Ama burası önemli, raporu hazırlayan heyet diyor ki biz bu iddiaları destekleyecek somut hiçbir kanıt bulamadık. Somut kanıt yok yani. Yok. Yani resmi anlatıyla sahadaki durum arasında ciddi fark var gibi duruyor. Öğrenciler de diyor ki bizim dilekçe hakkımız var, anayasanın 74. maddesi. Ama anlaşılan pek dinleyen olmamış. Üniversite yönetimleri ne yapmış peki? Üniversite yönetimleri çoğunlukla dilekçeleri almayı reddetmiş, disiplin soruşturmaları açmışlar, hatta polisi kampüse çağırıp öğrencileri adli makamlara teslim edenler olmuş. Daha da vahimi, gözaltına alınan bazı öğrencilerin işkence ve kötü muamele gördüğüne dair çok ciddi iddialar var raporda. İşkence iddiaları mı? Evet, bir öğrencinin ifadesi var mesela, durumu özetliyor. Yolda kaçırıldım, gözlerimizi bağladılar, 3 gün tutulduk, dayak ve psikolojik baskı gördük, bana PKK yanlısı etkinliklere katıldığımı söylediler diyor. Bu tür ifadeler var maalesef. Çok ağır suçlamalar. Peki bu baskı sadece öğrencilerle mi sınırlı kalmış? Hayır, hayır. Kampanyayı destekleyen, öğrencilere sahip çıkan kim varsa onlar da nasibini almış. Veliler, bazı öğretmenler, İnsan Hakları Derneği gibi sivil toplum kuruluşları, o zaman mecliste olan HADEP üyeleri, avukatlar, hepsi baskı görmüş. Mesela İHAD İstanbul Şube Başkanı Eren Keskin hakkında o dönem dava açılmış. Van'da bazı okullarda çocuklar kendi aralarında Kürtçe konuşacağız diye karar alınca okuldan atılmışlar.
Yani tepki çok geniş bir kesime yayılmış. Anlıyorum. Peki bu sert tepkinin ve genel olarak Kürtçe'ye yönelik bu tutumun arkasındaki yasal ve toplumsal zemine bakalım biraz da. Rapor Türkiye'deki Kürt nüfusu ve Kürtçe konuşanların durumu hakkında ne diyor? Bir veri var mı? Rapor öncelikle şunu söylüyor: devlet, Kürt nüfusu ya da Kürtçe konuşanların sayısı hakkında resmi bir veri toplamıyor. Tahminler var tabii, genelde 15 milyon civarı deniyor, yani nüfusun %20'si kadar, ama bunlar tahmin. Kesin olan bir şey varsa, o da Kürtçenin milyonlarca insan için, özellikle yaşlılar, kadınlar ve kırsal kesimdekiler için birincil dil olduğu. Raporda 1995 tarihli bir Güneydoğu anketine atıf yapılıyor, orada evlerde %65 oranında Kürtçe konuşulduğu belirtilmiş. Bu önemli bir oran. Bu durumun günlük hayata, özellikle çocukların eğitimine yansıması nasıl peki? Çok ciddi yansımaları oluyor tabii. Çocukların çoğu ana dili olarak Kürtçeyi evde öğreniyor. Devletin resmi dili olan Türkçeyle ancak okula başlayınca tanışıyorlar. Bu durum sadece eğitimde değil, aile içinde bile iletişim sorunlarına yol açabiliyor. Raporda bir öğrenci diyor ki, annem Türkçe bilmiyor, şimdi benim Kürtçem de çok iyi değil, annemle doğru dürüst iletişim kuramıyorum. Bu çok acı bir durum aslında. Evet, kuşaklar arası bir kopukluk gibi. Aynen. Bir de başka trajikomik ama aslında çok travmatik bir örnek var raporda. Okulda öğretmen bir kelime söylüyor, çocuk anlamıyor. Kürtçe'de sesteş ama anlamı farklı olan bez, yani yağ kelimesini söylüyor yanlışlıkla ve bu yüzden dayak yiyor. Yani dil engeli böyle sonuçlara yol açabiliyor. Peki yasal çerçeve nasıldı 2002'de? Kürtçe üzerindeki kısıtlamaların kökeni neydi? Durum çok kısıtlayıcıydı. Şunu unutmamak lazım, 1983'te çıkan 2932 sayılı bir yasa vardı. Kürtçenin kamusal alanda, hatta özel sohbetlerde bile kullanılması 1991'e kadar yasaktı. Evet, 1991'de kalktı o yasa. Kalktı, evet, ama bu her şeyin serbest olduğu anlamına gelmedi. Raporun yazıldığı 2002'de Türkçe hala tek resmi dil, Anayasa Madde 3 ve en önemlisi Anayasanın 42. maddesi. Orada diyor ki, Türkçeden başka hiçbir dil eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. İşte öğrenci taleplerine karşı gösterilen temel yasal engel buydu. Medyada, siyasette de kısıtlamalar devam ediyordu. Yetkililer bu kısıtlamaları neyle gerekçelendiriyordu? Temel argüman neydi? Raporda altı çizilen temel duygu bir tür paranoya olarak tanımlanıyor. Kürtçenin kamusal alanda, hele ki eğitimde kullanımına izin verilirse, bunun ayrılıkçılığı körükleyeceği, teröre hizmet edeceği ve ülkenin bölüneceği korkusu, devletin dil politikasına bu korku hakimdi diyebiliriz. Ama raporda bu görüşe katılmayanlar olduğuna da değiniliyor sanırım. Farklı sesler de varmış. Evet, o da ilginç. Rapor aynı dönemde farklı düşünenler de olduğunu not ediyor. Mesela Nisan 2002'de dönemin AİHME Başkanı Lucius Weilhaber bir Türk televizyonuna konuşmuş. Demiş ki, ana dilde yayın gibi haklar Türkiye'yi bölmez, tam tersi farklı kimliklerin kendini ifade etmesi rahatlama sağlar. Yine o dönem Başbakan Yardımcısı olan Mesut Yılmaz'ın da Şubat 2002'de Kürtçe eğitime izin verilmesinin ulusal birliğe zarar vermeyeceğine dair açıklamaları olmuş. Yani devlet katında bile tek bir görüş yokmuş aslında. Anladım. Bu noktada işin uluslararası hukuk boyutuna daha detaylı bakmak lazım o zaman. Rapor, Türkiye'nin o dönemdeki uluslararası yükümlülükleri hakkında neler söylüyor? Rapor bu konuya epey bir yer ayırmış. Türkiye'nin 2002 itibarıyla taraf olduğu veya imzaladığı pek çok uluslararası sözleşme var ve bunların neredeyse hepsi dil haklarına dair önemli güvenceler içeriyor. Hepsini tek tek saymayayım ama ana başlıkları önemli. Belki temel haklar üzerinden gidebilir miyiz? Hangi haklar öne çıkıyor bu belgelerde? Tabii, birincisi ayrımcılık yasağı, Lozan'dan madde 38, tutun İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, AİH madde 14, hepsi dil temelinde ayrımcılığı yasaklıyor. İkincisi, ifade özgürlüğü, AİH madde 10. Sadece ne söylediğiniz değil, hangi dilde söylediğiniz de korunmalı. Lozan'da da madde 39.4, özel ve kamusal alanda her dili serbestçe kullanma hakkı var. Üçüncüsü, özel ve aile hayatına saygı, AİH madde 8.
Bu hak, AİHM kararlarında kişinin etnik kimliğiyle yani diliyle de ilişkilendiriliyor. Dördüncüsü, adil yargılanma hakkı, AİH madde 6 yani kendi dilinde suçlamayı anlama, tercüman hakkı gibi. Beşincisi de eğitim ve kültürel haklar. Özellikle BM Çocuk Hakları Sözleşmesi, ÇHS çok kritik. Çocuk Hakları Sözleşmesi. Evet, 29. madde diyor ki, eğitim çocuğun kültürel kimliğini ve dilini geliştirmeli. 30. maddede azınlığa mensup çocuğun kendi dilini kullanma hakkını güvence altına alıyor. Ama Türkiye'nin bu maddelere çekince koyduğu belirtiliyor raporda. Bu ne demek oluyor? Evet, Türkiye anayasa ve Lozan'ı gerekçe göstererek bu maddelere çekince koymuş. Fakat rapor diyor ki bu çekincenin hukuki geçerliliği ve bu maddelerin uygulanmasını tamamen ortadan kaldırıp kaldırmadığı uluslararası hukukta tartışmalı. Yani çekinceye rağmen devletin bu alanlarda bir sorumluluğu hala olabilir. Peki Türkiye'nin o zamanlar imzaladığı ama henüz onaylamadığı sözleşmeler vardı. ICCPR ve ICECR gibi. Onlar ne katıyordu? Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ICCPR ve Ekonomik Sosyal Kültürel Haklar Sözleşmesi ICECR, ahise benzer haklar içeriyor ama bazı noktalarda daha ileri gidiyor. Mesela ICCPR'ın 27. maddesi çok önemli. Azınlıkların kendi dillerini kullanma ve kültürlerini yaşatma hakkını tanıyor ve devletlere sadece müdahale etmeme değil, bu hakkın kullanılması için pozitif adımlar atma, yani destek olma yükümlülüğü getiriyor. Yani devletin aktif rol alması bekleniyor. Aynen, bir de ICCPR'ın 26. maddesi var. AİH'ten farklı olarak genel bir ayrımcılık yasağı getiriyor. Yani sadece sözleşmedeki diğer haklarla bağlantılı değil, her türlü ayrımcılığı yasaklıyor. Bir de Avrupa Konseyi'nin Azınlıklar Çerçeve Sözleşmesi, FSNM ve Bölgesel Diller Şartı ECRML var. Türkiye bunları imzalamamıştı. Ama neden önemliydi bunlar? Çünkü bunlar doğrudan azınlık hakları ve dilleri üzerine odaklanmış çok daha detaylı belgeler. FCNM, zorla asimilasyon yasağı, dilin özel ve kamusal kullanımı, medyada, eğitimde haklar, hem dili öğrenme hem de dilde eğitim imkanları, idari makamlarla ilişkilerde dil kullanımı gibi çok somut standartlar getiriyor. ECRML ise Avrupa'da azınlık dillerini korumayı amaçlayan ilk bağlayıcı belge. Devletlere eğitimden yargıya, idareden medyaya, birçok alanda belirli dilleri korumak için somut adımlar atma yükümlülüğü getiriyor. Türkiye'nin bunları imzalamaması AB ilerleme raporlarında da sık sık eleştiriliyordu o dönem. Bütün bu uluslararası çerçeveye bakınca raporun işaret ettiği bir çelişki var gibi. Yani devletin bölünme korkusuyla bu uluslararası normlar arasında bir gerilim mi söz konusu? Kesinlikle. Rapor tam doğruya parmak basıyor. Türkiye'deki hakim görüşün hani azınlık hakları devleti böler ve bu tür haklar eşitliğe aykırıdır argümanları uluslararası hukukun genel yaklaşımıyla taban tabana zıt olduğunu söylüyor. Uluslararası alanda genel kabul gören görüş tam tersi. Azınlık haklarının tanınması ve korunması toplumsal barışa, istikrara ve demokrasiye katkı sağlar. Eşitlik konusunda da şunu belirtiyor, gerçek eşitlik bazen farklı durumda olanlara farklı davranmayı, yani dezavantajlı gruplar için pozitif ayrımcılık veya özel önlemler almayı gerektirebilir. Herkese aynı davranmak her zaman eşitlik demek değil yani. Çok net. Peki bu karmaşık yasal ve uluslararası durum 2002'deki insanların gündelik hayatına nasıl yansıyordu? Rapor hangi alanlardaki somut kısıtlamalara odaklanıyor? Eğitimle devam edelim isterseniz. Eğitim, dediğiniz gibi meselenin en can alıcı noktalarından. 2002 itibariyle Kürtçe ne okullarda öğretilen bir ders ne de eğitim dili. Gerekçede hep Anayasa 42 ve ilgili yabancı dil eğitim yasası gösteriliyor. Ama rapor ilginç bir şeye dikkat çekiyor. Bu maddelerin yorumu, Kürtçenin seçmeli bir ders olarak okutulmasını kesinlikle engelliyor mu? Bu bile aslında tartışmalı diyor. Yani belki hukuki yorumla aşılabilecek bir şeydi. Rapora göre asıl engel Bakanlar Kurulu'nun Kürtçeyi okullarda öğretilecek yabancı diller listesine almamasıydı. Yani siyasi bir tercih vardı ortada. Bunun sonuçları da ağır olmuştur herhalde. Çok ağır.
Çocuklar kendi ana dillerini, kültürlerini okulda öğrenemiyor. Aile içinde iletişim sorunları yaşanıyor. Türkçe bilmeyen çocuklar eğitimde geri kalıyor, başarısız oluyor belki de. Bütün bunlar hem bireysel hem toplumsal travmalar yaratıyor ve tabii ki başta BM Çocuk Hakları Sözleşmesi olmak üzere uluslararası standartların açık ihlali anlamına geliyor. Peki basın ve yayın alanı? Orada durum nasıldı? Benzer kısıtlamalar orada da var mıydı? Evet, vardı. 2001'de anayasadan yasak dilde yayın lafı kalkmış olsa da Rütük yasasının ilgili maddesi raporda 4F olarak geçiyor. O dönem hala Türkçe dışındaki dillerde yayını yasaklıyordu. Yani Kürtçe yayını yapılamıyordu pratikte, çok sınırlı istisnalar dışında. Bununla da kalmıyor. Basın yasası, terörle mücadele yasasının meşhur 8. maddesi, TCK'nın 159, Türklüğe hakaret ve 312, halkı kin ve düşmanlığa tahrik gibi maddeleri de Kürtçe yayınlara veya Kürt sorununu işleyen yayınlara karşı sıkça kullanılıyordu. Somut örnekler var mı raporda bu konuda? Olmaz mı? Çok var. Mesela Diyarbakır'daki Gün TV'nin Kürtçe şarkı çaldı diye defalarca kapatılması, yasaklanan Kürtçe kasetlerin listeleri, Azadiya Velat gibi Kürtçe gazete ve dergilerin dağıtımının özellikle Güneydoğu'da fiilen engellenmesi, yayıncılar hakkında açılan davalar. Bütün bunlar ciddi bir baskı ve tabii otosansür ortamı yaratıyordu. Rapor, AİM'nin özgür gündem kararına da atıf yapıyor ve bu tür müdahalelerin ifade özgürlüğü ihlali olduğunu belirtiyor. Kültür sanat alanı da bu baskıdan uzak kalamamıştır herhalde. Maalesef kalamamış. Rapor diyor ki devlet Kürt kültürünü desteklemiyor, tam tersine Kürtçe yapılan her türlü kültürel faaliyeti, müzik, tiyatro, yayıncılık, potansiyel bir bölücülük faaliyeti olarak görüp yakından izliyor ve engelliyor. Kürtçe kültürel çalışma yapmak için dernek, enstitü kurmak bile çok zormuş. İstanbul'daki Kürt Enstitüsü, Mezopotamya Kültür Merkezi, MKM, Van Kültür Merkezi'nin karşılaştığı zorluklar örnek veriliyor. Müzik eserleri denetleniyor, şarkı sözlerini değiştirmeniz istenebiliyor falan. Bu da tabii uluslararası belgelerdeki kültürel kimliği koruma ve geliştirme hakkıyla tamamen çelişiyor. Son olarak kamu hizmetlerine ve adalete erişim. Yani Türkçe bilmeyen bir vatandaş devlet dairesinde, mahkemede ne yapıyordu? Bu da çok büyük bir sorundu. Anayasanın 3. maddesi yani resmi dilin Türkçe olması yorumuna dayanarak kamu kurumlarında, hastanede, belediyede, valilikte ve mahkemelerde Kürtçe kullanmak mümkün değildi. Bu durum özellikle Türkçe bilmeyen veya çok az bilen vatandaşlar için ki bunlar genelde yaşlılar, kadınlar, kırsal kesimdekiler oluyordu, sağlık, sosyal yardım, adalet gibi en temel hizmetlere erişimde devasa engeller yaratıyordu. Düşünün, derdinizi anlatamıyorsunuz, hakkınızı arayamıyorsunuz. Peki mahkemelerde, yasalarda tercüman hakkı var ama uygulama nasıldı? Evet, tercüman hakkı hem ceza muhakemeleri usul kanununda cumuk madde 252 var, hem de AİS gibi uluslararası sözleşmelerde güvence altında. Ama rapor diyor ki 2002'deki uygulama çok yetersizdi. Mahkemeler genelde sanığın veya tarafın bir şekilde Türkçe anladığını varsayıyordu. Tercüman sağlamak istisnaydı. Türkçe bilmeyen birinin kendini savunamaması, suçlamaları tam anlayamaması ise adil yargılanma hakkının özünü zedeliyor. Bu raporun en kritik bulgularından biri. Anlattıklarınızdan çıkan sonuç şu: 2002 tarihli bu rapor, Türkiye'de Kürtçenin ve Kürt vatandaşların dil hakları konusunda gerçekten de çok katmanlı, çok sorunlu bir tablo çiziyor. Bir yanda katı yasal kısıtlamalar, derin devlet korkuları var. Diğer yanda milyonlarca insanın ana dili, kültürel kimliğiyle ilgili talepleri ve uluslararası hukukun standartları var. Tam bir açmaz durumu gibi. Kesinlikle öyle. Raporun çıktığı 2002'den sonra özellikle AB üyelik süreciyle birlikte Türkiye'de uyum yasaları falan çıkarıldı biliyorsunuz. Kağıt üzerinde Kürtçe, yayın, kurs gibi konularda bazı adımlar atıldı. Ama raporun ön sözünde de belirtildiği gibi bu yasan adımların uygulamaya ne kadar yansıdığı, zihniyet değişikliğini getirip getirmediği hep bir soru işareti oldu. Raporun ortaya koyduğu sorunların kökleri demek ki çok derindeymiş ve sadece yasa değiştirmekle çözülemiyormuş. Evet, anlaşılan uzun soluklu bir mesele. Bu derinlemesine incelemeyi bitirirken belki de üzerinde hepimizin düşünmesi gereken bir soru ortaya çıkıyor. Bir dilin kamusal alandaki statüsü
O dili konuşan insanların kimlik algısını, topluma katılımını ve nihayetinde ülkenin genel demokratik yapısını uzun vadede nasıl etkiler? Bu sanırım üzerine kafa yormaya değer bir konu. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere.